Zehir gibi. Bu ne böyle? Su Sevim, ne olacak? Vodka bu. Senin boyun devrilsin. Ne vodkası Sevim? İlaç ağzının tadını bozdu herhalde. Nerede hocam? Cemil, ne yapıyorsun orada? Hoca ile seçimleri konuşuyoruz Sevim. Oturduk. Yalana bak. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Hocam bira mı içiyor orada yine? Ne birası Sevim aa? Türk televizyonuna damga vuran ve 1989-2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler dizisinde Sarhoş Cemil karakterine hayat veren "Benim adım Cemil, Sevim Koş" repliğiyle hafızalara kazınan ama ismini bilmediğimiz Uğurtan Sayıner'in yürek burkan hayat hikayesi bu. Bir dönem hepimizin hayatında iz bırakmış bir dizinin unutulmaz karakterine can veren, sözleri duvar yazıları olan, yıllar sonra sosyal medyada fenomen olan bu adamın gerçek hayatındaysa büyük bir dram var. Son dönemde piyasada iş bulamayınca parasız kalan Sayıner'i ailesi de terk eder. Beyoğlu'nda 2 metrekarelik bir otel odasında yaşamını sürdüren ünlü oyuncu, "Şu an zor durumdayım. Param bitince herkes beni terk etti. Şimdi bu küçücük odada telefonum çalacak mı diye bekliyorum. Dostlarım da beni yalnız bıraktı" der. Yetersiz beslenmeden dolayı birçok hastalığı ortaya çıkan Uğurtan Sayıner'in son yaptığı röportajda "Ben ne yapacağım" sözleri ise yürek burkan cinstendir. Usta tiyatrocu ve oyuncu Uğurtan Sayıner, babasının subay olarak görev yaptığı dönemde Samsun'da 1944 yılında doğar. Kısa süre sonra İstanbul'a taşınmışlardır. İstanbul Beyazıt Koca Ragıp Paşa İlkokulu, ardından Pertevniyal Ortaokul ve Lisesini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 yılı mezunudur. 1962 yılında tiyatroyla oyunculuğa başlar. Üniversitede okurken Bizimkilerin katili Aykut Oray'la tanışır. Onunla tanışmasıyla Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu'nda amatörce oynamaya başlar. Pertevniyal Lisesi'nde okuduğu yıllarda edebiyat hocasının kendisine verdiği rolle sahneye adım atar. 1962 yılında İttihat ve Terakki Tiyatrosu'na geçer. Daha sonra 1963-64 sezonunda Töz Tiyatrosu'nda Ayak Bacak Fabrikası adlı oyunla profesyonel tiyatro hayatına başlar. Arena Tiyatrosu, Genar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ile Ercan Yazgan, Bülent Kayabaş topluluklarında 6-7 sezon boyunca çalışır. Uğurtan Sayıner İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra tiyatroya devam ederken bir dönem İpek Kağıt firmasında muhasebecilik yaptıktan sonra Türkiye Jokey Kulübü'nün genel muhasebe müdürlüğünü de üstlenir. Ardından da Zeki Alasya'nın kurduğu Plato'da hem oyuncu hem de yönetici olarak görevlerine devam etmiştir. Sinema ve televizyon dizilerinde de oynayarak Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sarhoş Cemil karakteriyle zirveye çıkar. Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı ve 15 sezon süren Bizimkiler dizisiyle de kitlesel bir üne kavuşur. Uğurtan Sayıner birçok dizide yer aldı fakat Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sarhoş Cemil karakteriyle popüler olur. Bu dizide Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın ve Zihni Göktay gibi oyuncularla birlikte rol alır. O dönemin ailelerinin neşesidir Bizimkiler. Pazar günlerini sevme sebebidir resmen. Her evde benzer bir işlevi olur yayınlandığı yıllar boyunca. Kim ne derse desin fenomen üretmek zor iş. Günübirlik parlayıp sönenleri çıkarırsak kalıcı kaç karakter, kaç replik var hayatımızda yerli popüler kültürümüzden. Cemil Sevim ikilisi gerçek bir klasik bu açıdan. Sırf o değil, Bizimkiler dizisinin birçok karakteri canlı birer referans hala. Kapıcı Cafer, Yönetici Sabri Bey, Muhasebeci Ergun, Halil Pazarlama, Doktor, Dunkov, Katil, Tahta Kafa ve daha niceleri. Hele elinde birasıyla pencerede takılan ve her gelişmeyi Sevim Koş diye karısına haber veren unutulmaz apartman karakteri Cemil'i sevmeyen yok. 1989'da başlayan Bizimkiler dizisiyle büyüyenler kadar konuya internet üzerinden hakim olan genç nesillerinde Cemil sevgisi rakipsizdir. Öyle ki Sevim Koş repliği sosyal medyanın en popüler yerli milli fenomenleri arasında. Tesadüfe bakın ki Uğurtan Sayıner'in gerçek hayatındaki eşinin adı da Sevim'dir. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Kabaktan mı Dudaktan mı, Kızarmış Ekmek, Demli Çay, Bir Kurşun İkimize Yeter, 1 Milyara Bir Çocuk, Bizimkiler gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.
Uğurtan Sayıner dizi bittikten sonra tiyatro yapmaya devam eder. Tüm Türkiye'yi dolaşan bir tiyatro ekibi vardır. İlk yıllar gayet güzel gitmekte. Geçim sıkıntısı da yoktur. Çalışıp ekmeğini kazanmakta. Ama sonra yavaş yavaş bir şeyler yolundan çıkmaya başlar. Dizilerde de kendine yer bulamaz. Yeni projelerde niye oynayamıyorsunuz sorusuna verdiği cevapsa dizilerin bugünüyle ilgili çok şeyi anlatıyor. Ben silah kullanmayı bilmiyorum da ondan der. Bir ara kafe bar işletmeciliği yapar ama bu işte istediği gibi gitmez. Uğurtan Sayıner Cemil rolü için bu rol bana yapıştı. Anadolu'nun en ücra köşesinde de herkes tanıyor. Yaş önemli değil. Gençler bile hoş geldin Cemil abi diyor. Tanınmak beni mutlu ediyor. Bizimkiler dizisi bir ekip işi ifadelerini kullanır. Sarhoş Cemil karakteriyle ilgili de gerçek hayatta yaşadığı ve kahkahaya boğacak bir anısını anlatır. Dizinin çekildiği dönem İzmit'te yaşıyordum. Her gün İzmit-İstanbul yolculuğu yapıyordum. Bir gün aceleyle otobüse yetişmeye çalışırken biri enseme tokat attı. Ve Cemil gel şu birhaneye de sana nasıl bira içilir göstereyim dedi. Ben yediğim tokatla kaldım diye anlatıyor gülerek. Eğer Sevim rolünü oynayan kardeşim olmasaydı Cemil de olmazdı der. Bu röportajı yaptığı sırada bizimkilerde oynayan 23 arkadaşı vefat etmiştir. Jenerasyondan neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum. Set ortamımız çok sıcaktı. Özellikle Ercan Yazgan'la dostluğum başkaydı. Ercan'ın bakışından ne demek istediğini anlıyordum der. Uğurtan Sayıner bir şeylere geç kalmış gibi şöyle der. Ölümden korkuyorum. Yaşamın kıymetini geç anlayanlardanım. Çok da değişik bir yaşantım yoktu. Yoğun çalışıyordum. 4 kez evlendim ve boşandım. Olmadı işte kısmet. Maddi ve manevi problemlerimiz çoktu. Göz önünde olmasam da hala yaşıyorum. Beni yaşatan şey de tiyatrodur. Birkaç vefalı dostum var. Onlarla mutluyum. Artık ihtiyarladım ve sahnede ölmek istiyorum. Yaşamın kadrini geç anlayanlardanım. Hayatı ıskalamayın. İyi yaşayın. Kendinize bakmaya ihtiyarlayınca değil, yolun başındayken başlayın. Sonra pişmanlık olur. Pişmanlık insanı yer bitirir diye konuşur. 99 yılındaki büyük depreme ailesiyle birlikte İzmit'te yakalanır. Oturduğu ev depremde hasar görünce İzmit İstiklal İlköğretim Okulu'nun bahçesinde kurulan Kızılay Çadırı'nda yaşamını sürdürür. Sayıner sevdiğim dostlarım, tanıdıklarım, her gün selamlaştığım insanlar ertesi gün yok oldu. Dünyanın en kötü afetlerinden biriydi. Konuşurken bile hala elim ayağım kesiliyor. Tam 3 ay bir okulun bahçesinde çadırda yaşadım. Zor günlerdi. Dilerim bir kez daha aynı acılar yaşanmaz der. Usta sanatçı 2009 yılından itibaren İzmir'de yaşamaya devam eder. 12 Kasım 2015 tarihinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Amatem'de alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görür. Uğurtan Sayıner adının verildiği Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Şehmuz Yığın, Osman Cavcı, Nermin Çiftçi, Sercan Sade II, Turgay Çetinkaya ve Ayşe Yakşı'yla Koş Cemil Koş Kahkaha Başlıyor isimli kabareyi oynar. Sayıner pandemi nedeniyle oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmuz Yığın'la birlikte YouTube üzerinden yayınlanan skeçlerde rol alır. Alkol bağımlısı olduğu dönemde eşi Sevim Hanım, Hande ve Tansu adlarındaki 2 çocuğu Uğurtan Sayıner'i terk edip boşanır. Uğurtan Sayıner bu zor dönemler için kuşkusuz pişmanlıklarım çoktur ama keşkeler nafile. Zaman geri dönmüyor. Artık gece hayatım yok, içkim yok, uyku saatlerim düzenli. Bunları en başından yapabilirmişim pekala der. Sosyal medyadan Sevim Koş kepsleri hiç eksilmiyor. Bakınca tebessüm ediyor musunuz sorusuna bakamıyorum çünkü sosyal medya denilen o şeyi hiç kullanmıyorum, sevmiyorum. Dostum tiyatrocu Şehmuz Yığın gösteriyor sık sık. Hoşuma da gidiyor. Mizah güzel iş diye cevap verir. Uğurtan Sayıner bu dünyada beni en çok üzen şey aranmamak. Aranmamak, sektörün vefasızlığı, bir de çoğu arkadaşımın vefatı der. İçinde ukde kalan rollerin olduğunu söyler. Sinemaya da dizide sarhoşu değil de adam gibi adamı oynamak isterdim der. Uğurtan Sayıner'in çocukları ve ailesiyle uzun zamandır bağları kopmuştur. 2 çocuğum var. Birisi 1988, diğeri ise 83 doğumlu. Hatta torunum bile var. İletişimimiz kısıtlı. Neredeyse hiç görüşmüyoruz. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bunca yıl onların gelecekleri için didindim. 30 sene İzmit'ten İstanbul'a her gün sabah akşam gidip geldim. Sizce kötü bir baba olabilir miyim? Ne mutlu ki bana onları okutabildim. Kızım sosyolog, oğlum sinema televizyon mezunu. İzmir'de yaşamaya devam ederken hastalıklar da ortaya çıkmaya başlar. Sayıner ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görür. Sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilmiştir. Ancak rahatsızlıkları devam eder. Uğurtan Sayıner bir süre sonra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 27 Haziran 2021 tarihinde Karşıyaka'daki evinde yaşamını yitirir. Kendisi gibi tiyatrocu olan Osman Cavcı ile ev arkadaşı olan Sayıner'in ölümüyle yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntü yaşar.
Uğur Tan Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro sanatçısı Osman Cavcı acının büyük olduğunu belirterek bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizimkiler dizisinin az sayıda kalan yaşayan oyunculardan birini kaybettik. Çok sık hastanede yatıyordu. Biz onlardan biri sandık. Birkaç gün iyiydi. Sonra yemek yememeye başladı. Su içmemeye başladı. Yemek yeme zorlukları vardı. Uyumaya başladı. Ona hep baba diyorduk. Son kez sahneye çıksın istedik. Oyuncunun en son olması gerektiği yer sahne. Çok üzgünüz der. Bizimkiler dizisinde Cemil'in eşi Sevim karakterini canlandıran Sabriye Kara'da sanal kocam derdim. O da bana en sevdiğim karım derdi. Bir şey olduğunda koş Sevim koş derdi. Bugün de buraya koş Sevim dedi ama çok kötü oldu. Nurlarda yatsın diye konuştu. Uğur Tan Sayıner için düzenlenen anma töreninin ardından cenazesi Beşikçioğlu Camii'nde kılınan namaz sonrası Doğançay mezarlığında toprağa verilir. Ondan geriye unutulmaz bir karakter kaldı. Şimdi Cemil tekrar pencereye çıksa ve Sevim koş dese de o eski güzel günleri getirse bize. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.